Bu şekilde parçalıyor. Ortaya düğünlerde bu şekilde gelir ya arkadaşlar. Size o şekilde sunum yapacağım. Tekrar sonra porsiyonluk sunum gösteririm. %50 et, %50 buğday olduğu için rengi bu şekilde oluyor. Eğer bembeyaz olursa o tavuk etiyle olan keşkek oluyor. Bu etli keşkektir. Annemin tarifidir. Ege yöresinde bu şekilde yapılır. Çok da salça dökmeyeceğim çünkü keşkeğimin güzelliğinin görülmesini istiyorum. Şöyle size gösteriyorum arkadaşlar. Keşkeğim gerçekten ve gerçekten şahane oldu. Bakar mısınız? Bir sakız. Keşkek böyle olmalı. Mutlaka sakız gibi yerken kaşığınızdan uzamalı. Şimdi sizin için tadıyorum. Biraz salçasından alıyorum. Arkadaşlar bu olağanüstü bir lezzet. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Böyle bir lezzet yemediniz. Şu salçasından da batırayım. Oh oh oh. Süper. Gerçekten. Merhaba arkadaşlar. Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ege yöresine ait keşkek tarifini vereceğim. Bu annemin tarifidir. Birçok çeşidini biliyorum ama bugün size buğdaylı kuzu incikli olanını yapacağım. Keşkeğin olmazsa olmazı kemikli etten olmasıdır. Kemik şarttır. Ben de kemikli etten hazırlayacağım. Şimdi ben buğdaylarımı ıslattım 1 saat önce. Yalnız önce güzelce yıkadım. Daha sonra soğuk suyla ıslattım. Bakın. Şimdi ben bunu suyundan arındırıp güzelce yıkayacağım bu şekilde. Bu şekilde yaparsanız verdiğim püf noktalarını videomun sonuna kadar izlerseniz keşkek yapımı çok kolay olacak sizin için. Üzerine kaynak su ilave ediyorum ve ocağımın altı şu anda açık. Üzerine 3 santim geçecek şekilde kaynar suyu bıraktıktan sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Kaynama noktasından sonra 10 dakika kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. 10 dakika kaynattım. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Bir gece veya en az 12 saat bu kaynak suda bekleyecek ve buğdayımız kabaracak. Keşkek yapımı için 4 adet incik kullanıyorum. Toplamda kemikli et olarak 1 kilo 200 gram. Piştikten sonra 600 gram et kalacak. Kemikleri çıktıktan sonra yarı yarıya azalacak. 600 gram ete 600 gram buğday kullandım. Tam 24 saat sıcak suda beklettiğim, tabii şimdi soğudu, buğdayım, 600 gram buğdayım var. Şimdi buğdayımı büyük tencereden küçük tencereye alıyorum. Çünkü bunun dibini yağlayacağım. Büyük tencerede pişireceğim için öncelikle buğdayımı, bakın ne kadar güzel yumuşacık kabarmış. Siz de böyle yaparsanız pişirirken çok kolaylık oluyor. Şimdi tenceremi ben güzelce kuruluyorum. Zeytinyağı ile yağlayacağım. Keşkeğimin yapışmaması için. Bu çok önemli. Bu şekilde ilk etapta tencerenin dibi kuru olması gerekiyor. 1 fincan zeytinyağı ile tenceremin dibini güzelce yağlıyorum. Bu da akması için şöyle buğdayımın üzerine koyuyorum. Bakın her yerini zeytinyağı ile tenceremin bu şekilde elimle yağlayayım. Güzel olsun. Yağlıyorum. Bu da buğdayımızın yapışmasını engelliyor. Daha sonra şimdi etlerimi 3 su soğuk suda bekleterek kanlı sularının gitmesini sağladım. Bakın etlerimiz artık tertemiz oldu. Etlerimizi mutlaka soğuk suda bekletin arkadaşlar. Sıcak suda olursa etinizde kararma yapar. Önce altına kemikli etlerimiz güzelce bakın yerleştirdim. Kemikli etlerim tencerenin altında. Üzerine 24 saat kabarmış olan buğdaylarımı ilave ediyorum. Keşkek yapımının şimdi bu aşamadan sonrası artık hep kaynak su ilave edeceğiz. Lütfen videomu sonuna kadar izleyiniz. Keşkek yapımındaki tüm püf noktalarını veriyorum. Şimdi şu şekilde hazır. Üzerine kaynak su dökeceğim. Pişme aşaması başlıyor keşkeğimizin. Kaynar suyu üzerine ilave ediyorum fakat hep kontrollü olacak. Şimdi öncelikle üzerine geçecek kadar bir kaynar su koyuyorum. Çünkü zaten kaynar suda bir gece bekledi. Bakın çok fazla koymayacağız. Sonra keşkeğimiz sulu olur.
kontrollü. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Kaynadıktan sonra ikinci aşama var. Bir tatlı kaşığı beyaz tane karabiber bu aşamada ekiyorum ki et kokusu olmasın pişerken. Siyah karabiber koyarsanız keşkeğin rengi değişiyor. Ocağımı en düşük ateşe getiriyorum. İyice kısıyorum. Daha sonra üzerine közmatik olan bu közmatiği bırakıyorum. Bunu koyarsanız eğer keşkeğiniz dibini tutmaz arkadaşlar. Çünkü bu ısıyı közmatik eşit olarak her tarafını dağılmasını sağlıyor. Bundan sonraki aşama artık sürekli kontrol edeceğiz ki kapatıyorum, kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Keşkeğimiz 1 saat oldu arkadaşlar, pişiyor. Tam 1 saat. İyice kısık ateşte, altta közmatik var yanmaması için. Benim bundan önceki tariflerimde 3 saatte ortalamada pişiyor. Şimdi daha 2 saati var. Tam 2 saat oldu arkadaşlar. Bakın durum bu şekilde. İkinci saatin sonunda bakın arkadaşlar, artık etimiz kemikten ayrılmaya başladı. Bakın. Fakat tam ayrılmadı. İyice etimin de erimesini bekliyorum. Bakın erimeye başladı. Tam 2 saat. Ben her defasında 3 saatte bitiriyorum bu keşkeğin pişirme işlemini. Düdüklü kullanmıyorum çünkü bir kere tehlike atlattım. Düdüklümün deliğine bu buğdaylar kaçtı. Patlama tehlikesi. O yüzden tencerede garantili tarif veriyorum size. Bakın karıştırdım. Şimdi karıştırdım. Bir yarım saat daha pişireceğim. İçerisindeki kemiklerin iyice lezzeti buğdaya geçsin. Etlerinden ayıracağım. Bakın arkadaşlar 2,5 saatte buğdaylarımız çok güzel eridi. Etimiz de eridi. Şimdi artık etin kemiğinden ayrılma zamanı. Bakın şöyle yapıyorum. Kemikleri içinden temizleyeceğim. Etle birlikte keşkeğimi dövmeye işlemi başlayacak. Şu anda keşkek pişti arkadaşlar. Tam 3 saat oldu. Bakın. Olay budur. Et pişmiş. Güzelce kemikte kalan etleri de temizleyeceğim. Size buğdayı göstereyim. Bakın. Artık şuraya görüyor musunuz? Nasıl püre haline gelmiş. Daha hiç çıkmadan. Etleri kesinlikle doğramayın. Bu şekilde önce bir metalle çırpacağız. Etle buğdaylar birbirlerine iyice karışacaklar. Daha sonra tahta kaşıkla döveceğiz. Şimdi bir 10 dakika ben etle buğdayı bu şekilde birbirine eşitliyorum. Sıcakken dövülürse daha kolay taneler açılıyor. O da püf noktası. Şimdi bu aşama tahta kaşığının şu yüzüyle arkadaşlar şu şekilde döveceğiz. Keşkek dövme budur. Hatta iki elinize tutun. Böyle. Sert sert vurun. Hani düğünlerde keşkek dövücü erkekler tutuluyor ya. Bu şekilde bir parçalanana kadar buğdaylarımızı döveceğiz. Parçalayıncaya kadar şu şekilde dövüyoruz. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz miktarı sizin damak tadınıza göre değişebilir. Bir de bu yöntemle keşkek dövme var arkadaşlar. Bir de bunu göstereceğim size. Bu da çok güzel parçalayıp eziyor. Bakın. Daha güçlü oluyor. Kaşık zayıf kalıyor. Bu şekilde parçalıyor. Bu yöntemi de deneyebilirsiniz. Bakın kıvam bu. Şöyle iz kalacak. Bakın. Keşkeğimiz hazır. Şimdi tenceremden bir borcam, bakın şöyle göstereyim. Ayırdım. Derin dondurucuya koyacağım. Daha sonra yemek için. Çünkü bu bize çok oluyor bu tarif. Bakın tencerem
Hiç dibini tutmadı. Közmatik kullandığım için size de püf noktasını veriyorum. Keşkek dibini tutmadan pişirme yöntemi, bu altına közmatik koyduğum için. 150 gram tereyağım var. Eritiyorum. Vermiş olduğum ölçüden en az 12 kişilik 12 porsiyon keşkek çıkıyor. Çok bereketli oluyor. Şimdi 150 gram yağımız eridi. İçerisine kendi yapmış olduğum videosu olan ev salçamdan ilave ediyorum. Salçanın tereyağda kavrulması şart. Acele etmeyin. Kısık ateşte yavaş yavaş salçayı tereyağında kavuracağız. Keşkeğimizin olmazsa olmazı tereyağında ev salçası. Hazır salçayla bu lezzet olmuyor. Sizlere önerim, ev salçası kullanın. Keşkeğim şu şekilde hazır. Şimdi sunum kabına alıyorum. Bakır kabıma. Tabi bu bir servis kabı. Porsiyon değil. Ben ortaya düğünlerde bu şekilde gelir ya arkadaşlar. Size o şekilde sunum yapacağım. Tekrar sonra porsiyonluk sunum gösteririm. %50 et, %50 buğday olduğu için rengi bu şekilde oluyor. Eğer bembeyaz olursa o tavuk etiyle olan keşkek oluyor. Bu etli keşkektir. Annemin tarifidir. Ege yöresinde bu şekilde yapılır. Keşkeğim hazır. Şimdi hazırlamış olduğum tereyağında domates sosumu ilave ediyorum. Olmazsa olmazı. Çok da salça dökmeyeceğim çünkü keşkeğimin güzelliğinin görülmesini istiyorum. Keşkeğim kaybolmasın. Evet arkadaşlar, keşkeğimiz hazır. Tam istediğim bir kıvam oldu. Bakın sakız gibi keşkeğim oldu. Tereyağlı ve el salçasıyla da sunumu tamamladım. Hepinize afiyet olsun. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Püf noktalarını veriyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Server'in mutfağını izlemeye devam edin. Şimdi keşkeğimi sizler için porsiyonladım. Tadım aşaması. Şöyle size gösteriyorum arkadaşlar. Keşkeğim gerçekten ve gerçekten şahane oldu. Bakar mısınız? Bir sakız. Keşkek böyle olmalı. Mutlaka sakız gibi yerken kaşığınızdan uzamalı. Şimdi sizin için tadıyorum. Biraz salçasından alıyorum. Arkadaşlar bu olağanüstü bir lezzet. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Böyle bir lezzet yemediniz. Şu salçasından da batırayım. Oh oh oh. Süper. Gerçekten. Hepinize afiyet olsun.